Çin Halk Cumhuriyeti. Üretimde, teknolojide, ekonomide ve pek çok farklı alanda Amerika'ya meydan okuyan Pekin, son yıllardaki agresif gemi inşa programıyla da adından söz ettiriyor. Geldiğimiz noktada Çin Deniz Kuvvetleri en fazla gemiye sahip donanma unvanını kazandı. Çin'in Amerikan donanmasını geride bırakmış olması elbette büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu videoda Çin donanması ile Amerikan donanmasını kıyaslayacağız. Bu çalışmayı hazırlarken pek çok kaynaktan faydalandık. Bu kaynakların fikir birliğine vardığı belki de tek bir konu var. İki gücü birbirleriyle kıyaslarken gemi sayılarına, platformlarda bulunan füze ve diğer sistemlerin kabiliyetlerine bakmak tek başına yeterli değil. Biz de bu iki büyük donanmayı farklı yönlerden de inceleyip en azından genel bir fotoğrafın ortaya çıkmasını sağlamak istiyoruz. Hazırsanız denizciler gibi vira bismillah diyelim ve abone olduysanız başlayalım. Girişte de bahsettik. Çin sayısal açıdan dünyanın lideri konumunda. Ama verilere tonaj üzerinden baktığımızda üstünlük hala Amerika'da. Nasıl olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Bu durum aslında iki donanmanın farklı yapısından kaynaklanıyor. Elbette bilenler vardır ama biz yine de küçük ama önemli bir bilgi paylaşalım. Denizcilik stratejilerinde 3 ana renk var. Bu renkler kahverengi, yeşil ve mavi. Sahil şeridinde bol miktarda koy ya da körfez olan ve denizleri çok da derin olmayan yerlere kahverengi sular diyoruz. Haliyle bu denizlerde görev yapan donanmada kahverengi sular donanması oluyor. Kahverengi sularda deplasmanı düşük ve su çekimi az olan gemiler görev yapabiliyor. Deniz stratejisi kendi kara sularını korumaktan ibaret olan ülkeler genellikle kahverengi donanmalara ve asimetrik harp tekniklerine yöneliyor. Mavi sularsa kahverengi suların tam tersi açık denizleri ve okyanusları tanımlamak için kullanılıyor. Bu denizlerde görev yapan gemiler de haliyle büyük oluyor. Açık denizler çoğu zaman dalgalı ve fırtınalı. Bir geminin deplasmanı ne kadar büyükse suyun ona uyguladığı kaldırma kuvveti de o kadar fazla oluyor. Büyük ve ağır gemilerin başka bir avantajı da daha çok silah ve sensör taşıyabilme kabiliyetleri. Yeşil donanmalarsa kahverengi ile mavi arasında kalan alanda bulunuyor. Genelde bu ülkelerin açık denizlerde ilgi alanları bulunuyor. Ekonomik münhasır alanları çok büyük oluyor ama kıyılarında korumaları gerekiyor. Yeşil donanmalar hem kıyılarını koruyacak küçük gemilere hem de açık denizlerde görev yapabilecek daha büyük gemilere sahipler. Çin donanması envanterine bir göz attığınızda fark edeceğiniz ilk şey Çin gemi envanterinin ne kadar da dengeli olduğu. Çin donanması mavi donanma olmaya çalışan bir yeşil donanma olarak tanımlanıyor. Amerika donanması ise bu açıdan tam anlamıyla bir mavi donanma olarak öne çıkıyor. Girizgahın ardından biraz rakamlara yönelelim ve iki ülkenin envanterini incelemeye uçak gemileriyle başlayalım. Amerika'nın uçak gemilerine ne kadar önem verdiğini daha önceki içeriklerimizde değinmiştik. Amerikan donanması 11 uçak gemisine sahip. Her biri 100.000 ton olan bu gemilerin Nimitz sınıfları 85-90 arasında hava aracı taşırken Ford sınıfı 75'ten fazla uçak taşıyor. Toplamda 11 adet uçak gemisi ortalama 950 uçak taşıyabiliyor. Gerçekten de etkileyici değil mi? Çin tarafı şimdilik 3 adet uçak gemisiyle oldukça mütevazi duruyor. Çin donanmasının Kuznetsov sınıfı olan gemileri Liaoning ve Shandong tam yükle 60.000 ton deplasmana sahip. Liaoning 40 adet uçak taşıyabiliyor. Shandong'da ise bu rakam 36. Çin'in yeni uçak gemisi Fujian ise 85.000 ton deplasmana sahip ve 50'nin üzerinde uçak taşıyabileceği konuşuluyor. Hepsini alt alta topladığımız zaman 126 sayısına ulaşıyoruz. Haliyle uçak gemilerinin tamamında Amerika 950, Çin 126 uçak taşıyabiliyor. Uçak gemilerinden bahsetmişken küçük ama önemli bir parantez açmakta fayda var. Amerikan uçak gemileri dünyanın farklı bölgelerinde görev yapıyor. Çin Hava Kuvvetleri'nin güçlü olduğu bölgelerden biri Güney ve Doğu Çin Denizi kıyıları. Haliyle bu alanda bir deniz muharebesi olursa Çin Hava Kuvvetleri hızlıca donanmanın yardımına koşabilir. Dolayısıyla uçak gemisi sayısının azlığı Çin ana karasına yakın denizlerde bir dezavantaj teşkil etmiyor. Bu konuya ileride detaylıca değineceğiz ama kısaca şunu söylemeden geçmeyelim. Amerikan donanması küresel anlamda çok farklı bölgelere dağılmış bir durumdayken Çin sıklet merkezini Pasifik'te kurmuş halde. Uçak gemilerinin ardından şimdi çıkarma gemilerine geçelim. Konu bir şekilde Amerikan donanmasına gelmişse akla hemen deniz piyadeleri gelir.
Deniz piyadelerinin kuruluşu neredeyse Amerika'nın kuruluşu kadar eskidir. Hatta Amerikan donanmasından bile daha önceye dayanır. Deniz piyadeleri Amerika'nın girdiği her savaşa ilk katılan birlik oldu. Neredeyse 200 bin kişilik personelin görev yaptığı deniz piyadeleri, Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetlerinden sonra en büyük hava gücüne sahip. Hal böyleyken LHD ismi verilen helikopter güverteli çıkarma gemisi ve LHA ismi verilen helikopter hücum gemileri deniz piyadelerinin envanterinde başı çekiyor. Amerika'nın envanterinde Wasp sınıfı 40 bin tonluk LHD gemilerinden 7 adet bulunuyor. Bu gemiler dikine iniş kalkış yapabilen AV-8B Harrier ve F-35 uçaklarını taşıyabiliyor. Bunun haricinde AH-1W Super Cobra, MV-22 Osprey, CH-53 Sperstalin, UH-1Y ve SH-60 gibi çok sayıda helikopter yine bu platformda boy gösterebiliyor. Wasp sınıfı LHD gemileri görevin niteliğine göre farklı sayıda hava aracı taşıyabilmekle birlikte bu rakam en iyi şartlarda 36, en kötü durumda 22 olabiliyor. Her ne kadar dünyanın çok uzun yıllar bir numarası olsa da Amerikan donanması da elindekilerle yetinmiyor. Halihazırda 11 adet inşa edilmesi planlanan Amerika sınıfı helikopter hücum gemilerinden 2 tanesini hizmete alabilmiş durumdalar. 45 bin tonluk bu gemiler görevin ihtiyacına göre 30 civarında hava aracı taşıyabiliyor. Bu gemilerin gerek fiyatları gerekse tonajları pek çok uçak gemisiyle aynı. Bu nedenle bu gemilere sahip olmak da en azından uçak gemisine sahip olmak kadar değerli. Çıkarma gemisi başlığında Çin'in de kolları iyice sıvadığını görüyoruz. Çin 3 adet Type 75 LHD gemisine sahip. Ayrıca bu sınıfta bir gemi daha inşa edilmeye devam ediyor. Bu gemilerin sayısının gelecekte 8 olması planlanıyor. 36 bin ton deplasmana sahip bu gemiler 28 helikopter taşıyabiliyor. Çin bir yandan da Type 76 LHD gemilerini geliştiriyor. Bu gemiler üzerine insansız hava araçlarının ve hafif uçakların inip kalkabileceği uçuş pistine sahip olacak. Liste uzun. Hemen bir sonraki durağımıza geçelim. LPD, yani havuzlu çıkarma gemileriyle devam ediyoruz. Baştan söyleyelim. Amerikan donanması burada da hem sayı üstünlüğü hem de tonaj üstünlüğü elinde bulunduruyor. 12 adet San Antonio sınıfı 25 bin tonluk LPD gemisi Amerikan donanmasına hizmet ediyor. 2 yeni geminin inşası devam ediyor. White Bay Island ve Harper's Ferry tipi LPD gemilerinden 10 adedi envanterde. Bu gemiler 15 ve 16 bin ton deplasmana sahip. Çin ise 25 bin ton deplasmanlı 8 adet Type 71 LPD'yi envanterinde bulunuyor. Çin 40 bin kişilik bir deniz piyade birliğine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca LST ve LSM gibi daha küçük çıkarma gemilerinden yaklaşık 60 adet gemiyi de envanterlerinde hazır bekliyor. Kruvazörler, destroyerler, fırkateynler, korvetler ve hücum botlar. Su üstü harp gemisi dediğimiz zaman pek çoğumuzun aklına bunlar geliyor. Şimdi karşılaştırmaya bu platformlar üzerinden devam edelim. Söz konusu Amerikan donanması olduğu zaman kruvazörler ve destroyerler başı çekiyor. Envanterinde 13 adet Ticonderoga sınıfı kruvazör var. Bir zamanların bu devasa gemilerinin yarıdan fazlası emekli edildi. Aslında Amerikan donanması hizmet ömrünü tamamlamamış pek çok Ticonderoga sınıfı emekli etmek istiyordu ama direkten döndüler. Ticonderoga sınıfı gemiler 2 adet 61 hücrelik dikey atım lançerine sahip. Bu 122 adet füze taşıyabileceği anlamına geliyor. Bunların arasında 32 adet Tomahawk füzesi de bulunuyor. Ayrıca SM-2, SM-3, SM-6, ESSM ve Astrok füzeleri VLS lançerlerinde taşınıyor. Tüm bu füzelere eğik lançerler de taşınan 8 adet Harpoon füzesini eklemezsek olmaz. Ticonderoga sınıfı gemiler 127 milimetrelik baş topuna sahip. Neredeyse 10 bin ton deplasmanı olan 173 metre uzunluğundaki bu gemilerin 10 metrenin biraz üzerinde su çekimine sahip. Bu pek çok kıyıya sokulamayacakları anlamına geliyor. Aslında bu durum Arleigh Burke sınıfı destroyerler için de pek farklı sayılmaz. İlk üretilen Flight 1 serisi destroyerler 8400 tonken Flight 3 serisi neredeyse 10.000 ton deplasmana ulaşmış durumda. Flight 1 ve Flight 2 serisi Arleigh Burke sınıfı gemiler 90 adet dikey atış lançerine sahip. Daha sonra üretilen 2A ve 3 serisinin ise 96 dikey atım lançeri var. Arleigh Burke sınıfı gemiler Ticonderoga sınıfı gemilerle aynı füzeleri kullanabildiği için tekrara düşmek istemiyoruz. Amerikan donanmasının envanterinde bu sınıftan 73 gemi bulunuyor. 10 gemi halen inşa edilirken 9 gemi için de sipariş verilmiş durumda. Bu devasa gemiler hem taşıyabildiği çok sayıda füzeyle hem de üstün sensörleriyle göz doldursa da sığ denizlerde görev yapamıyor.
Piyasada konuşulan bu duruma yetkililer düşmanı haklamak için diplerine girmek zorunda değiliz ki. Elimizde uzun menzilli füzeler ve hedefi uzaktan gören radarlar var yanıtını veriyor. Yine de Amerikan donanması da bu eleştiriyi fark etmiş olacak ki Littoral Warship isimli kısaca LCS adı verilen bir proje başlattı. Bu proje sonucunda Freedom ve Independence isimli iki farklı gemi ortaya çıktı. Bu gemilerden 23'ü hizmete alınmış olsa da donanma projeyi çoktan rafa kaldırdı. Bu gemilerin yerini İtalya'da üretilen Constellation sınıfı fırkateynlerden alacaklar. Aramızda kalsın ama Amerika'nın projeyi batırmadan inşa edebildiği son fırkateyn sınıfı donanmamızda Gabia sınıfı olarak bilinen Oliver Hazard Perry'dir. Madalyonun Çin tarafına geçelim. Çin donanmasının su üstü harp gemilerine destroyerlerle başlıyoruz. Çin 7 ayrı sınıftan toplamda 53 adet destroyere sahip. Neden bu kadar çok sınıfa sahip olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Çin gemi inşa sanayisi tasarımlarını sürekli geliştiriyor. Bu süreçte de eski tip gemileri ya satmaya ya da envanterden çıkarmaya çalışıyorlar. Amerika gemi inşa programını şeffaf bir şekilde paylaşırken Çin aynı şeffaflığa sahip değil. Bu nedenle hangi geminin envanterden çıktığını, hangi geminin envantere alındığını bilmek bazen imkansız olabiliyor. Çin Destroyer filosunun en genç üyeleri Type 55 ve Type 52D sınıfı platformlar. Ayrıca bu gemiler filonun en büyük kısmını oluşturuyor. Type 55 sınıfı 8 adet gemi envantere alındı. Type 52D sınıfı gemilerin 25 tanesi hizmette. 3 tanesi de denize indirildi. Type 55 sınıfı gemilerin 12.500 ton deplasmanı ve 180 metre boyuyla Amerikalı muadillerinden hiçbir eksiği yok. Bu nedenle kimi kaynaklar kruvazör olarak nitelendirmekten çekinmiyor. Type 55 sınıfı gemiler 112 adet dikey fırlatma lançerine sahip. Bu lançerlerden uzun menzilli gemi savar füzesi YJ-18, Çin'in KH-55 ve Tomahawk füzelerinden tersine mühendislikle geliştirdiği CJ-10 seyir füzesi, S-300 füzesinden geliştirilen HHQ-9 füzesini hava savunma füzesi atabiliyorlar. Ayrıca YJ-21 gemi savar balistik füzesini ateşleyebiliyor. Lançerlerde aynı zamanda denizaltı savunma harbinden kullanılan Astrok muadili bir füze olduğu da biliniyor. Gemide öz savunma için 24 hücreli HHQ-10 füzesi de bulunuyor. Bu füze için RM-116 Ramp füzesinin muadili diyebiliriz. Gemi 130 mm baş topuna ve 11 namlulu 30 mm Type 1130 nokta hava savunma sistemine de sahip. 2 adet orta büyüklükte helikopter taşıyabiliyor. Denizaltılara karşı üçlü Yu-7 torpido tüpleri de geminin silahları arasında. Bunca özelliğe rağmen su çekimi 6 metrenin çok az üstünde. Bu durum Type 55'in Amerikalı muadillerine göre daha sığ sularda görev yapabiliyor. Destroyer filosunun bel kemiğini oluşturan Type 52D gemileri 7500 ton deplasmanlı ve 64 hücrelik dikey atım lançerine sahip. HHQ-9, YJ-18 ve CY-5 anti-denizaltı füzesini ateşleyebiliyor. 24 hücreli HHQ-10, Type 1130 ve 130 mm baş topu diğer silahlar arasında. Aslına bakarsanız Çin oldukça büyük bir fırkateyn filosuna sahip. Halihazırda 48 fırkateyn görev yapıyor. Ayrıca deniz testi aşamasında 2, hizmete alınma aşamasında da yine 2 gemi daha bulunuyor. Bu gemileri eklediğimizde 52 sayısına ulaşıyoruz. Çin fırkateyn filosunun ana vurucu gücü envanterde 35 tane bulunan Type 54A sınıfı gemiler. Bu gemiler yaklaşık 4000 ton deplasmanlı 32 hücreli dikey atım sistemine sahip. Bu hücrelerde Rus yapımı orta irtifa hava savunma sistemi olan Buk füzelerinin Çin versiyonu HHQ-16 füzeleri taşınıyor. Ayrıca 16 adet YJ-12 gemi savar füzesi de eğik lançerlerde taşınıyor. Denizaltı savunma harbi için 2 adet üçlü torpido tüpü ve 2 adet altılı denizaltı savunma roketi taşıyor. Type 54 sınıfı fırkateynlerin bir de B modeli var. Şu ana kadar sadece bir adet inşa edilen bu gemi 150 mm uzunluğunda ve yaklaşık 5700 ton deplasmanda. Silah kapasitesi 54A ile neredeyse birebir aynı. Çin fark ettiğiniz üzere hala Sovyet-Rus teknolojisi üzerinden geliştirilmiş füzeler kullanıyor. Geçmişte bu füzeler daha çok Rus ve Sovyet tasarımı gemilerde gördüğümüz konsantrik ismi verilen ve yukarıdan bakınca papatya'ya benzeyen dikey lançerler kullanıyordu. Bu lançerler kutu tipi denilen lançerlerden daha fazla yer kaplıyor. Çin donanması modern gemilerinde kutu tipi lançerleri kullanmaya başlamış olsa da hala çok sayıda füze yatay lançerlerde ve konsantrik lançerlerde saklanıyor. Bu durum nedeniyle Çin
Amerika donanmasına nispeten daha az sayıda füze taşıyabiliyor. Forbes dergisi 2021 yılındaki analizinde Amerikan donanma gemilerinin Çin donanmasından daha fazla füze taşıdığını yazmıştı. Amerikan donanması 9804 füzeyi VLS lançerlerinde taşıyor. Çin donanma gemileri ise 2576 adet füzeyi VLS lançerlerinde, 1592 füze ise eğimli lançer ve torpido tüplerinde taşıyor. Hazır söz füzelerden açılmışken balistik füzelerden bahsetmemek olmaz. Amerikan donanması neredeyse Çin donanmasının 2 katı füze taşıyor ama bu füzelerin yalnızca belirli bir kısmı balistik füzeleri engelleyebilir. Balistik füze engelleme kabiliyetine sahip gemiler Soğuk Savaş boyunca Sovyetlerin ateşleyeceği nükleer başlıklı füzeleri ana karaya yaklaşmadan vuracak şekilde tasarlandı. Arleigh Burke gemilerinin yalnızca bir kısmı balistik füze engelleme kabiliyetine sahipti. Ticonderoga sınıfı içinse bu kabiliyet yok denecek kadar azdı. Çin uzun zamandır gemi savar balistik füzelere yatırım yapıyor. Bu kapsamda üretilen DF-21 füzeleri 1700 kilometre menzilli. Son üretilen versiyonların 10 metre hata payı olduğu iddia ediliyor ki bu çok kritik bir kabiliyet. Analistler 600 kilogram konvansiyonel savaş başlığı taşıyan füzenin uçak gemilerine çok ciddi hasar verebileceği görüşünde birleşiyor. Çin 5000 kilometre menzilli anti-gemi balistik füzeleri de geliştirmiş durumda. DF-26 ismi verilen bu füzenin dairesel hata payı 100 metreyi buluyor. Bu kadar uzaktan atılan bir füzenin hedefe nasıl yönlendirileceğinden tutun, nasıl önleneceğine kadar çok fazla bilinmeyen var. Amerikan donanması elinden geldiğince muhrip ve kruvazör filosunun balistik füze önleme kabiliyetini artırmaya çalışıyor. Donanmanın balistik füzelerle savaşta kullandığı ana füzeler SM-6 ve SM-3. Bunlar hem pahalı hem de cephanelikte sayı olarak fazlaca bulunmayan füzeler. Bu noktada güncel bir olay üzerinden örnekle ilerleyelim. Hem de biraz nefes almış oluruz. Çin'den anti-gemi balistik füze teknolojisini alan İran'ın Yemenli Husileri silahlandırdığı bir sır değil. Husilere sağlanan cephanelik arasında Fateh 110 serisi balistik füzelerin anti-gemi versiyonları da bulunuyor. Bu füzelerin bir kısmı Arleigh Burke sınıfı destroyerler tarafından imha edilebilmiş olsa da sonuç itibariyle şimdilik 7 ticaret gemisi balistik füzelerle vuruldu. Amerikan donanması sadece Çin donanma unsurlarıyla değil, anakaradan ateşlenecek balistik füzelerle de savaşmak zorunda kalabilir. Parantezi kapayalım ve Çin donanma envanterine geri dönelim. Korvetler ve hücum botlarda kalmıştık. Çin donanmasında Type 56A sınıfı toplam 50 adet korvet görev yapıyor. Çin sahil güvenliği bu gemilerden hafif silahlı olan Type 56 versiyonundan 22'sini kullanıyor. 1500 ton deplasmanlı 90 metre uzunluğundaki bu gemilerde bir adet 76 mm baş topu var. Type 56A korveti 4 adet YJ-83 anti-gemi füzesi, 2 30 mm top, 2 adet üçlü torpido tüpü ve 10 hücreli HHQ-10 öz savunma füzesine sahip. Çin donanmasında 100'ün üzerinde hücum bot ve karakol gemisi görev yapıyor. Bu içeriğimizi olabildiğince kısa tutmak istediğimiz için filoların bel kemiği olan gemilerden bahsediyoruz. Burada da başı Type 22 çekiyor. 220 tonluk katamaran tipi bu hafif gemiler 42 deniz mili hız yapıyor. 8 adet YJ-83 tipi gemi savar füzesi taşıyor. 6 namlulu 30 mm'lik bir top ve hava savunması için QW serisi omuzdan Mampets tip füzeler bulunuyor. Hücum botlar sığ koylara girebilir ve ufak adaların arkasına saklanabilir. Neredeyse bir fırkateyn kadar ateş gücü taşıyabilir. Ufak boyutları nedeniyle tespit etmek zordur. Denizdeki her gemi için büyük bir tehdit oluştururlar. Tabi donanmalardan bahsedip de denizaltıyı pas geçmek olmaz. Denizlerin sessiz avcılarını sona sakladık. Amerikan donanmasının bütün denizaltı gemileri nükleer tahrikli. Çin donanmasında ise hem nükleer tahrikli hem de dizel tahrikli denizaltılar var. Amerikan donanması 69 denizaltıya sahip. Bu gemilerden 14'ü Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı. 18.500 ton deplasmana ve 170 metre uzunluğa sahip denizaltılar 20 adet 12.000 kilometre menzilli Trident 2 kıtalar arası balistik füze ateşleyebiliyor. Bu nükleer kıyamet silahları kendilerini avlayacak denizaltılardan koruyabilmek için 4 adet torpido kovanına sahip. Amerikan donanması zaman içerisinde 4 adet Ohio sınıfı denizaltıyı bir takım işlemlerden geçirdi ve güdümlü seyir füzesi denizaltısına çevirdi. Her biri 7 Tomahawk füzesi yüklü 22 fırlatma tüpüne sahip bu denizaltılar, Amerikan donanmasının kara hedeflerine yaptığı saldırılarda ilk başvurduğu silahlar. Bu denizaltı gemilerinde 66 deniz komandosu taşınabildiğini de not edelim. Amerika'nın bu sınıftaki avcı katil gücünün büyük bir kısmı Los Angeles sınıfı denizaltılar oluşturuyor. Bu dev filo 24 Los Angeles, 3 Seawolf ve 22 Virginia sınıfı denizaltı gemisinden oluşuyor. 2 adet Los Angeles sınıfı gemi ise eğitim gemisi olarak ayrıldı. Denizaltı filosunun en modern
üyesi Seawolf sınıfı. Amerikan donanması Sovyetlerin dağılması nedeniyle en modern avcı katil denizaltı gemisi olan Seawolf sınıfı gemilerden yalnızca 3 adet üretti. Proje iptal edildi. Proje iptal edilmeseydi Amerikan denizaltı filosunun bel kemiğini Seawolf sınıfı gemiler oluşturacaktı. Seawolf sınıfı kendinden önce inşa edilen gemilerin aksine daha derine dalabilen Akula sınıfı gemileri avlamak için tasarlandığından dolayı HY-80 çeliği yerine HY-100 çeliğinden inşa edilmişti. 490 metre test derinliği olan gemi 50 adet seyir füzesi ya da 48 adet torpido taşıyabiliyor. Gelelim Çin'in denizaltılarına. Çin 61 adet denizaltı gemisine sahip. Bu gemilerin 16 adedi nükleer tahrikli. Ayrıca Pekin yönetiminin emrinde 6 adet Type 94 nükleer tahrikli balistik füze denizaltısı da var. 11.000 tonluk 137 metre uzunluğundaki bu denizaltılar 12 adet JL-2 ya da JL-3 füzesini taşıyabilir. Meraklısı için kısa bir not. JL-2 7200 kilometre menzilliyken JL-3 9000 kilometre menzile sahip. Çin'in bunların dışında Type 93 ve Type 91 sınıfı 9 adet nükleer tahrikli avcı katil denizaltısı da var. Filonun en modern üyesi Type 93 sınıfı denizaltılar 6700 ton deplasmana sahip ve yaklaşık 110 metre uzunluğunda. 533 mm çapında torpidoları ve YJ-82 gemi savar füzelerini ateşleyebiliyor. Çin denizaltı gücünün 45 tanesini dizel elektrik denizaltıları oluşturuyor. Bu denizaltıların bel kemiği Type 39 tipi havadan bağımsız tahrikli denizaltılar. Söz konusu denizaltı 36 desibel ses üretiyor. Bu haliyle dünyanın en sessiz denizaltı tasarımı olduğu iddia ediliyor. Kafanızda daha da somutlaşması için 36 desibelin neredeyse kütüphane sessizliği olduğunu belirtelim. Çin ve Amerikan donanmasının vurucu gücünü oluşturan temel platformlardan bahsettik. Olası bir savaşta kim kazanır? Çin donanması gerçekten Amerikan donanması için bir tehdit mi? Çin bugün sadece gemi sayısında üstün. Uçak gemileri, nükleer denizaltılar, füze sayısı ve menzili gibi konularda hala Amerika'nın gerisinde. Destroyer ve kruvazör sayısı da Amerika'nın gerisinde. Ama bir yandan da Çin'in tersaneleri şu an onlarca gemiyi inşa etmeye devam ediyor. Siz bu videoyu izlerken belki bir gemi daha Çin donanmasına katılıyor olacak. 2035 yılına geldiğimiz zaman Çin donanması tonaj ve gemi sayısı olarak dünyanın en büyük donanması konumuna yükselecek. Uzmanlar Amerikan donanmasının teknolojik üstünlük konusunda hala lider olduğu konusunda neredeyse hemfikir. Ancak aksini iddia edenler de yok değil. Çin'in yakın sularına savunma kabiliyeti muazzam. Sayı üstünlüğü sadece Pasifik'te yapılacak bir savaşta Amerika donanmasını geride bırakabilir. Askeri konulara ilgi duyan herkes bir ordunun taarruz edebilmesi için hasmının 3 katı askere sahip olması gerektiğini duymuştur. Bu durum denizlerde de değişmiyor. Hele ki daha dar bir alana daha çok gemi getiren kuvvetin savaşı kazanma ihtimalinin arttığı gerçeği düşünüldüğünde. Bu nedenle Amerika, Filipinler, Güney Kore, Japonya ve Avustralya gibi ülkeleri Çin'e karşı yanına çekmeye çalışıyor. Bunun ana amacının her Çin gemisinin karşısına bir veya daha fazla gemi koyarak üstünlüğü sağlamak. Peki tek amaç sadece sayısal üstünlük mü? Hayır. Amerika büyük donanmanın getireceği işletme, bakım, eğitim ve personel maliyetlerini de bu sayede paylaştırmış ve üzerinden çok büyük bir yük atmış oluyor. Hazır bütçe demişken, İki ülkenin savunma bütçelerine kısaca göz atalım. Amerika'nın savunma bütçesi konusunda kendi iç dinamikleri nedeniyle mümkün olduğunca şeffaf bir yaklaşım sergilemek zorunda. Kayıtlara yansıyan toplam savunma bütçeleri son olarak 1,3 trilyon dolardı. Gerçekten devasa bir miktar. Bu sene 202 milyar doların donanmaya gitmesi öngörülüyor. 53 milyar dolar da deniz piyadelerine gidecek. Amerikan donanmasının toplam 335 bin aktif personeli var. Yedeklerin sayısı ise 55 bin seviyesinde. Donanma bütçesinin yalnızca bir kısmı yeni gemiler inşa etmek için kullanılacak. Personel giderleriyle gemilerin bakım ve idame giderleri bütçenin 3'te 2'sini oluşturuyor. Bütçenin bir de Çin tarafına bakalım. Ancak burası biraz karışık. Çin Halk Cumhuriyeti yakın bir zaman önce savunma bütçesinde %7,2 oranında bir artış yapacağını duyurdu. Bu Çin'in 236,1 milyar dolarlık bir savunma bütçesi olduğu anlamına geliyor. Amerika'nın sadece deniz piyadelerine ve donanmasına ayrılan bütçe bile Çin'in savunma bütçesinin üzerinde diye düşünüyorsunuz değil mi? Aslında gerçek pek de böyle olmayabilir. Çünkü Çin'in Amerika'yı yakalamak için gayri resmi olarak pek çok projeyi fonladığı tahmin ediliyor. Çin Silahlı Kuvvetleri'nin bütçesi için 300 milyar dolarla 700 milyar dolar arası bir rakam konuşuluyor. Ancak tekrar edelim.
Bu konuda net bilgi kimsenin elinde yok. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2035 yılına kadar dünyanın en iyi donanmasına sahip olmak istiyorum dediği kulislerde konuşuluyor. Bu hedef artık bir sır değil. Bu maksatla Çin yeni gemilere ve donanma havacılığına büyük yatırım yapıyor. Uzmanlara göre sadece donanmaya 236 milyar dolar para gidiyor. Bütçe ve personel demişken Çin donanmasının 252 bin aktif personeli var. Çin donanmasında görev yapan er ve erbaşlar zorunlu olarak askerlik hizmetini yerine getiren Çin vatandaşları. Çinli gençler 18 yaşına gelince 2 yıl askerlik hizmeti yapıyor. Bu sayede Çin personel giderlerini en alt seviyede tutabiliyor. Amerikan donanması bütçesinin 1/3 personel giderlerine gidiyor. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarının galipleri çoğunlukla sayısal üstünlüğü elinde tutanlar olmuş. Birbirine denk güçler karşılaştığı zaman stratejisi daha üstün olan ve daha iyi amirallere sahip olan ülke kazanmış. Bu durumu izah etmek için en iyi örneklerden birisi Napolyon Deniz Savaşları. Fransa daha iyi gemi tasarımlarına ve daha üstün gemi inşa metotlarına sahipti ama savaşın galibi daha çok gemisi olan İngiltere oldu. Savaşların bir de yıpranma ve yıpratma bölümü var elbette. Amerika'nın Japonya ve Almanya'nın batırdığı gemilerden daha fazlasını inşa ederek 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı noktasında herkes hemfikir. Günümüzde Amerika gemi inşa programları oldukça yavaş ilerliyor. Amerika'ya bu nedenle ciddi eleştiriler var. Büyük filo oluşturmanın yıpranma savaşı için başka faydaları da var elbette. Büyük bir filo oluşturabilmek için askeri endüstriyel yapının oldukça gelişmiş olması gerekiyor. Yıpratma savaşında kaybettiği geminin yerine gemi koyabilen, mühimmatın yenisini hızla sahaya sürebilen öne geçiyor. Bu durumu özellikle Rusya-Ukrayna savaşında görüyoruz. Büyük filoları yönetmek ciddi bir beceri ve tecrübe gerektiriyor. Bu da eğitim ve disiplinle sağlanabiliyor. Çin donanması son 30 yıldır büyük bir değişimden geçiyor. Bu nedenle devamlı eğitim yapılıyor. Yıpratma savaşlarında genç ve yetenekli komutanlar kadroları kolayca doldurabilirken küçük filolarda lider sıkıntısı baş gösterebiliyor. Denizcilikle alakalı söylenen çok meşhur bir cümle var. Denizci ulus olmak bir kültür meselesidir ve denizcilik bir bütündür. Sadece askeri denizciliğe önem verenler gerçek denizci olamazlar ve denizlerdeki başarıları uzun süreli olmaz. Amerika uzun bir zaman boyunca denizci bir ülke oldu. Çin'in gerçekten denizci bir ülke olmadığı iddia ediliyor. Bu teze Amerika'nın içinden verilen cevaplarda yok değil. Bu kitle Amerikan donanmasının son 40 yıldır bir deniz savaşına girmediğini, tek yaptığının terörle mücadele adı altında seyir füzeleriyle hedefleri vurmak olduğunu dile getiriyor. Velhasıl Amerika denizciliği unuturken Çin denizciliği hatırlamaya çalışıyor. Bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Sizce Amerika'nın teknolojik üstünlüğü mü yoksa Çin'in sayısal üstünlüğü mü? Kim galip gelir? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşünceye kadar hoşça kalın. Çin Halk Cumhuriyeti. Üretimde, teknolojide, ekonomide ve pek çok farklı alanda Amerika'ya meydan okuyan Pekin, son yıllardaki agresif gemi inşa programıyla da adından söz ettiriyor.